Herkese merhaba, kanalıma ve yeni evime hoş geldiniz. Evet, yeni evime diyorum, yeni evimin salonundan sesleniyorum. Yeni evimin salonu, zaten salonu gördünüz. Hani salonun dizayn yapılmış gibi oldu. Mobilyaları yerleştirince zaten güzelleşti. Ama şimdi bana yorumlar geliyor. Ben o yüzden şuradan şöyle bir açılış yapayım, bir konuşayım falan dedim. Yeni mobilyalarını göstermedin dediler. Şimdi tek tek odaları göstereceğim. Tek tek odaları gezdireceğim. Sanki bir ev turuymuş havasında olacak. Ama işte dizayn yapılması gerekiyor. Bitmesi gerekiyor. Bitmeden hani ben sana şöyle böyle diye göstermek istemiyordum. Ama madem öyle istiyorsunuz, ben yavaş yavaş tek tek odaları göstereceğim. Her vlogumda bir odamı göstereyim. O şekilde yapıyorum. Artık yapacak bir şey yok. Yeni eşyalarını neden göstermedin yazmış bir takipçim. Ben de şakasına kız eskiyecek diye göstermedim yazdım. Eskimesin diye göstermedim yazdım. Hani öyle. Hani bekliyorsunuz biliyorum. Yeni ev turumu bekliyorsunuz. Ama bitmeden göstermek de istemiyordum. Bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Böyle bitmeden o zaman oda göstereyim. Sonra bitince full mü göstereyim? Öyle mi yapayım? Nasıl yapayım? Siz yazın. Ben öyle yapayım. Öyle çekeyim o zaman. Sabah rutinimiz başladı. Sabah rutinimiz nasıl başladı? Oğuzhan tost yapıyor şu an. Ben az bir şey tost yiyeceğim. Şimdi takipçilerimden Yıldız ablam falan kahvaltı yapmadan güne başlama işte şöyle böyle Gülşen ablam geliyor bak kahvaltı yapmıyorsun. Evet ben kahvaltı yapmıyorum. Kahvaltı alışkanlığım. Hani tek başıma olduğum zaman yok ama mecbur çocuklar falan evde olunca okul tatil olunca tabii ki kahvaltı sofrası hazırlanıyor ve oturuyoruz. Ama oturduğum zaman da ben fazla bir şey yiyemiyorum zaten. Bugün de bir tarif gördüm. İşte daha önce de yapmıştım ama bu sefer tarif o kadar kolay geldi ki bana. Daha önce zorlandıydım. Yok patates rendele sık falan filan. Bu sefer onlar yok. Gerçekten güzel bir tarif. O tarifle başlayacağım. O tarifi yapacağım. Ben evi iyice küçültmeye çalışıyorum. Yani eşyalarımı iyice küçültmeye çalışıyorum. Kıyafet olsun, kullanılan malzemeler olsun, makineler olsun, şu olsun, bu olsun. Evi gerçekten iyice küçültüyorum. Yani eşyaları küçült. Ev büyüdükçe hani çünkü ne oluyor? Ev büyüdükçe biz bayanlar ne yapıyoruz? Dolapların içine dolduruyoruz. Eşyalar çoğalıyor. Ben bunu fark ettim. O yüzden şimdi ne yapıyorum? Dolapları boşaltmaya çalışıyorum iyice. Mesela mutfak dolabımın üst katları hemen hemen neredeyse boş duruma geldi. Çünkü eşimin dediği gibi bir sene boyunca elini değmedin, kullanmadığın bir şeyi yollayacaksın. Bir sene boyunca giymediğin bir şeyi yollayacaksın. Onun gibi onu yapmaya çalışıyorum şu an. Öyle yapa yapa da garajın ortası gene böyle yığıldı. Onları falan ayırmam gerekiyor. Bir böyle sohbet etmek de güzelmiş. Zaten böyle sohbet ederek para kazananlar da var. Hani oturuyorlar böyle. Ay şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Öyle olmamalı, böyle olmamalı. Ne olmalı? Hı? İşte vlog kanalıyım diyor. Vlog ne demek? Günlük vlog vardır. Günlük yaptığın vlogları çekersin, koyarsın. İnsanlar seyreder. Aktivite vlogları vardır. Dağ, bayır bilmem ne gezersin. Hani onu insanlar seyreder. Bir analiz vlogları vardır ama kendince bir şeyler katamazsın. Şöyle olmuş da böyle olmuş da şöyle olmalı da böyle olmalı da falan. Kimsin? Doktor musun, avukat mısın, yargıç mısın, hakim misin, savcı mısın? Katamazsın. Kimseyi yerden yere vuramazsın. Kimseyi eleştiremezsin. Şöyle önce dönersin kendine bakarsın. Şöyle para kazanıyorlar. Bunu yaparak para kazanıyor. Şunu yaparak para kazanıyor. Sen ne yaparak para kazanıyorsun? Sen oturup onu bunu eleştirerek mi para kazanıyorsun? Hı? Bu da haksız kazanç. Millet yapıyor. Sen orada onların yaptıklarını konuşuyorsun mesela. O da haksız bir kazanç yani. Hiç değilse onlar bir şey yapıyor. Kavgada yapsa bir şey yapıyor, dedikoduda yapsa bir şey yapıyor. Onlar yine bir şey yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Bir de o var yani. Bilmiyorum, değişik. Yani para kazanma yöntemleri değişik. O yüzden biz nasıl kazanıyoruz? Vloglar çekiyoruz. Aile vlogları çekiyoruz. Günlük yaptığımız işleri çekiyoruz. O şekilde yavaş yavaş ilerliyoruz. Öksüz yetimlerimiz için yapıyoruz. Tekrar söyleyeyim buradan. Kanalımın gelirleri öksüz ve yetimlere gidiyor. Yani ben burada bir şeyler yapıyorsam onlar için yapıyorum zaten. Boş vakitlerimi değerlendirmiş oluyorum. Sizlerle zaman geçirmiş oluyorum. Yok o onunla kavga etmiş, sonra gitmiş o onunla barışmış. Yok ne güzel barış olsun. Herkes kavga edip de kavgalar devam etsin de oturayım. Ben de şöyle oldu, bu böyle oldu. Yorumlayayım da para kazanayım diye bakanlar var.
Gerek yok, kavgaya dövüşe gerek yok. Ne güzel barışlar olmuş, bilmem ne olmuş. Muhabbet ediyorlarsa, sohbet ediyorlar. Sana ne? O onun kanalına gidemez, bu onun kanalına gelemez. O ona zamanında bunu demişti, bu buna zamanında şunu demişti. Kime ne? Alan veren memnunsa sana ne oluyor? Bir de ona oradan para geliyormuş, buna buradan para geliyormuş. O ona yardım ediyormuş, bu buna yardım. Size ne? Milletin kocasıyla bir mi çalışıyorsunuz? Hayır. Kimsenin aldığı parada kimseyi ilgilendirmiyor. Kimsenin kazancı da kimseyi ilgilendirmiyor. Kavga ederek mi para kazanıyorlar? Kazansınlar. Sana ne? Dedikodu yaparak mı para kazanıyor? Kazansınlar. Sana ne? Sen ne yapıyorsun? Atamı mı parçalıyorsun? Mesela bana bazen geliyorlar, bazen söylüyorlar. Ah şu şununla kavga etmişti, şöyle barış yapmışlar da bilmem ne. Tamam yapsınlar. Beni ilgilendirmiyor ki. Ne kadar güzel. Kirlilik olmaz hiç değilse. Hı? Hakaretler, küfürler havada uçuşurken ah tamam hadi bana da bulak çıktı oturayım şurada konuşayım. Ah şu şununla kavga etti. Ben şunu koruyayım, bunu koruyayım. Kimsenin kimseyi korumasına da ihtiyacı yok. Ha? Koruma müdürü müsünüz? YouTube'u temizleme müdürü müsünüz? Ha? Ben bile diyorum, takipçilerime bile diyorum, bana bir şey söylendiği zaman bırakın diyorum ya, korumanıza gerek yok ki. Görülen köy kılavuz zaten istemiyor. Ya da ben bir korumaya ihtiyaç duymuyorum. Benim bir avukatım var, bir şey olur zaman avukata veririm. Kimsenin beni korumasına gerek yok mesela. Ben şimdi ne yapayım? Kalkayım güzel güzel size bir şeyler sunayım, vereyim. Tarifler vereyim. İşte ona bile karışıyorlar. Yemek tarifi verdiğine de karışıyorlar. Öyle yemekler yenmez de diyorlar. O kadar yağ koyulmaz da diyorlar. Sallap sullap yemek yapılmaz da diyorlar bilmem. Ama bunları söyleyen de hiçbir şey yapmayanlar. Sadece oturup konuşanlar. Bilmiyorum artık. Ne diyeceğimi bilmiyorum. O yüzden ben fazla bir şey söylemeden kalkayım, gideyim, işlerime koyayım. Hadi bakalım. Sabah kahvemizi yudumlayalım. Hı? Şimdi bu göstereceğim yemeği de zaten eminim biliyorsunuzdur. Çoğu bayan biliyordur. Hani bu gerçekten güzel. Bu arada saçımı bağlayınca güzel olmuş. Öyle söylemiş birkaç takipçim. Bağlıyorum. Normalde de bağlıyorum da nasıl diyeyim size? Başım ağrıyor. Migrenim oluyor benim. O yüzden fazla bağlayamıyorum da. Elimin altında dursunlar. Önce tarifimizin iç malzemelerini hazırlayarak başlayalım. O zaman ne yapıyoruz? Hemen diğer mutfağa gidiyoruz. Hemen iç malzemelerimizi hazırlayıp geliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi patatesin içinin, yani sarma patatesimizin içinin dolgusu için yarım kilo kıymayı koyacağız. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı salça, 1 tane soğan büyük, eğer küçükse 2 tane doğrayın. Ondan sonra işte 3 tane yeşil biber, 3 tane böyle kırmızı biber küçükse, ama birer tane de yapabilirsiniz. Çünkü kapya biberler büyük oluyor ya, ben büyük bir tane kırmızı kapya, bir tane yeşil kapya doğradım mesela. Şimdi 1 tatlı kaşığı salça koyduk. 1 tatlı kaşığı salça koydum, fazla koymadım. Böyle 2-3 yemek kaşığı da domates sosu koyacağım. Ama domates sosum kalmamış. O yüzden ben domates doğrayıp koyacağım. 2 tane domates doğrayacağım, koyacağım yani. 3 diş de sarımsak doğrayacağım. 3-4 dal maydanoz, ondan sonra pul biber, karabiber. Hani acı seviyorsanız acı koyun. Sevmiyorsanız tatlı pul biber koyun. Tuz, karabiber, kimyon. Böyle. Hani damak tadınıza göre yani yine. 3-4 dal da maydanoz dediğim gibi. Bitti. Dolgusu hazır olmuş oluyor içine. Ben sarımsakları böyle doğradım. Maydanozu da doğradım. 1-2 dakika daha kavuracağım. Tamamdır. Duydum size laf yetiştireceğim diye domatesi unutmuşum, hemen doğradım. Ay, seslendiniz değil mi? Domates. Domatesi unutmuşuz ya. Hemen doğradım. Az bir şey sulanacak. Ama çok güzel oluyor. Yani ekmekle ye. O derece güzel oluyor. Bunu hiçbir yemeğe katma, otur ye yani, değil mi?
Acayip de güzel koktu. Evet, iç malzemesini konuşamadım ya. İç malzemesini hazırladım ve hemen geldim. Şimdi ne var? 300 gram kaşar peyniri. Şimdi kaşar peyniri ne yapıyoruz? Tepsimiz, bildiğiniz fırın tepsisi seriyoruz. 300 gram kaşar peynirden böyle serpeliyoruz altına. Hepsini değil. Çünkü aralarda da kullanacağız ve 2 kere de pişireceğiz bunu. Çok basit ve kolay bir tarif. Şöyle hani tabana yapışacak şekilde, yapışacak dediğim birbirini tutacak şekilde fazla aralık vermeden şöyle bir serpileyim. Görüyorsunuz zaten bu şekilde. Serpelemek kolay. Değil mi Oze? Aynen. Bu arada tostum geldi. Oldum yatta. Şimdi bunu serpelediniz, kaşar peyniri serpelediniz. Hemen bir tane soğan. Normalde şeyde yapmıyorlar, hani soğan koymuyorlar ama bunun altına böyle koyduğunuz zaman bir değişik lezzet veriyor. Ben söyleyeyim, bunu yapın. Yarıya kestim, şöyle ince ince doğruyorum. Bir kilo falan patates kullanacağım. Zaten 4-5 tane patates hemen hemen 1 kilo yapıyor. Şimdi bir tane soğanı da böyle serpiledim. Soğanım büyük bir soğandı. Küçükse 2 tane yapalım. Sonra patatesleri. Patatesleri ne yapıyoruz? Yuvarlak yuvarlak. İnce ve yuvarlak şekilde doğrayalım. Hadi. Tişörtüm değecek diye de. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben bunu böyle ince ince doğramaya uğraşıyorum. Aslında bende bunun makinesi var. İşte ne diyeyim size, alıyoruz kullanmıyoruz ya, olay bu. Hep pratiğe gitmeye çalışıyoruz. Patatesleri doğradık ya, diziyoruz. Şu şekilde. Şu uçlarının yerlerini ben dizmiyorum. Onları zaten biraz sonra kızartabilirim. Patatesleri dizdik. Hemen hemen bir böyle 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve fırça. Patatesleri zeytinyağlayacağız. Yani zeytinyağı süreceğiz üstüne. Ben şöyle gezdireceğim. Sonra da fırçayla gezeceğim üstüne. Tamamdır. Ne yapacağız? Yarım saat üstüne tuz da atalım. Yarım saat pişireceğiz bunu. Hemen fırına yarım saat pişecek. Yarım saat sonra geleceğim. Yarım saatte de şu arayı falan süpürmem lazım. Aslında hemen onları yapayım, halledeyim. Ben patatesleri fırına attım. Orta rafa koydum ve söylemeyi unuttum. 200 derecede yarım saat pişecek. 200 derece ayarlayıp yarım saat pişsin.
Geldim. Yarım saatimiz doldu. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen fırından çıkartacağız. Çok güzel kızardı. Gördüğünüz gibi. Az bir şey aşağı indireyim. Hemen sıcak sıcak ne yaptık? Çıkardık patatesleri. Üstüne kaşar peyniri gezdiriyoruz. Çok değil. Ozi görüyor şimdi kaşar peynirini ama. Çok değil. Bak az. Böyle. Bakıyor öyle. Az olsun, az. Kaşar peyniri sevmiyor, yemiyor. Ne yapayım? Ama çok güzel olacak Ozi. İşte onun için ben çok peynir koyamıyorum. Aslında böyle bol peynirli olacak. Böyle o zaman tam tutuyor. Ama işte Ozi'si fazla yemediği için. Bakma lan. Bakma oğlum. Şimdi kaşar peynirini de gezdirdik. Daha üstüne de gezdireceğiz. Getirelim yaptığımız iç harcını. O var ya çok güzel oluyor. Şöyle dökelim. Yayalım. Benim kıymam yarım kilodan fazlaydı, onu da söyleyeyim. Hani niye iç harcı çok oldu falan diye düşünmeyin. Hemen hemen 1 kilo falan. Kıymayı seviyorlar. Şimdi bunu da böyle gezdirdik mi? Gezdirdik. İyice her yerine gelecek biçimde şöyle. Peynir. Biraz daha peynir şöyle. Benim kaşar peyniri o kadar yağlıymış ki rendelediğim halde birbirine yapışmış yani. O derece yağlı. Şimdi bunu saracağız. Ama bak sıcak, dikkat edin. Sararken de şöyle. Bu arada tostumun yarısını yedim. Göstereceğim. Ona da bakın. Bugün neler yiyorum mesela. Bugünlük neler yiyorum. Yeme rutinim gibi de olsun yani. Sıcak ama dikkat edin. Çok sıcak şu. Şu. Harika oldu. Dökülen kıymaları şöyle yan tarafına koyayım. Şimdi üstüne tekrardan kaşar peyniri gezdireceğim. 10 dakika atacağım. 10 dakika daha fırına atacağım. Ondan sonra da hazır. Çok fazla saramadım sıcak olduğu için. Kamera ve kayıt. Ozi bas, Ozi bas. Yani bu taraf biraz dağılmış gibi görünüyor ama iç harcı böyle dışarı geldiği için, hani çok koyduğum için böyle oldu. Ama şu şekilde göstereyim.
Çok güzel oluyor. Evet, üstüne kaşar peyniri koyacağız. Rendelemeye üşenen ben. Akıllıca değil mi şu? Hemen 10 dakika daha fırına atıyoruz. Güzel mi eşim hemen? Güzel görünüyor. Bekliyor. Kuş gibi. Hemen 10 dakika daha fırına atayım. Çıkarınca tekrardan göstereyim. Çalışıyor. 10 dakika. 10 dakika sonra çıkartacağım. Ozi hemen ayarladı 10 dakikayı. Şimdi ne yapacak? Patateslerim var ya, köftem de var şurada. Onları şöyle bir şunun arasına, şu tahta mahta kirlenmişken hemen bunu da bir yapayım. Az bir şey şöyle yağ süreyim. Çiğden yapacağım. Koydum patatesleri. Şimdi üstlerine köfte koyayım biraz. Yuvarlamaya bile gerek yok, emin olun bana. Şöyle. biraz şöyle yapayım. Üstüne de daha önce kestiğim bu patatesleri kullanacağım. Atılmaz. Kızartma falan diye düşünüyordum. Şu kestiklerimi şöyle kullanayım. Hani kesip şöyle yuvarlak kalan kısımlar var ya, onları üstüne koyabiliyorum yani. 10 dakika şey olana kadar dedim bu hemen olsun. Olmuş hazırlanmış şeyler. Değil mi şu? Yani biraz biçimsiz oldu ama olsun. Atılmayacak işte ise. Kalan patatesleri de şöyle koyalım. Bir tane soyulmuş patatesim kaldı. Onu da böyle doğrayacağım. Elim yandı ya, kayıyor. Aralarına şöyle koyacağım. Eşo, bana kürdanlığı getirir misin? Kürdan saplayın. Bunları kenarlarına. Şu soğanımı bir 2 tane soğan. Bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı da biber salçası, biraz tuz, 2 bardak sıcak su. 2 soğan doğrayacağım, üstüne şimdi gezdireceğim. Sarımsaklarım var, onları da. Oğulcan tüm seviyor. Şu sarımsaklarımı da şöyle aralarına tüm atacağım. Önce kürdanlarını takayım, ondan sonra soğanları gezdirelim. Doldu mu? 1,5 dakika olmuş, tamam.
Kürdanları da sapladık. Eldivenleri çıkartmadan hemen soğanları şöyle üstüne bir gezdirelim. Soğan lezzetli. Olmuş. Aynen. Demek ki 10 dakikada bu yemeğimi de yapmış oldum. Bir salçalı sosu var. Onu da zaten fırına atmadan koyacağız. Hemen eldivenleri çıkartayım. Ondan sonra alayım bu yemeğimi de fırından. Tadadam, bu kadar. Gördün mü Ozi? Ondan sonra da bunu atarız. Biraz daha koyuları kızarsın ama. Az bir şey daha kızarsın üstünün peyniri. Sadece üstü açsak. Evet, sadece üstü açtım şu an 200 dereceye. Hemen üstteki peynir az bir şey kızarsın, öyle alayım. Bu arada şuraları bir halledeyim. Geldi. Şunu da kaldırmadan bir şekillendireyim ama bunu da bir kızartayım, kızarmış biçimde dursun. Yaptık, sosunu yaptık. O arada bak, üstü daha kızarmadan bu sosunu yaptım, hemen dökeyim. Tamamdır. Bunu da böyle atacağız. O şekilde kızaracak. Evet, patates yemeğimizi attığımıza göre ne oldu? Patates rolomuz da çıkmış oldu. Evet, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Fırını biraz kirletti. Üstünü kapatmadığımız için, çünkü böyle çık kenarları biraz kızardı. Fırın biraz kirlendi. Olsun. Güzel oldu. Tam saramadım çok sıcak olduğu için. Biraz soğuyunca sarın isterseniz siz. Şöyle geriden çekeyim. Tamamdır. Keseceğim ve dilim dilim servisleyeceğim. Bu kadar yani. Bu kadar. Bu şekilde kesiyorsunuz. Servisliyorsunuz. Hadi bakalım. Ben bunu deneyeceğim. O yüzden hemen aldım. O arada ben diğer patateslerim pişerken de bunu bir şekillendireyim. Hemen kızartayım. Öyle kaldırayım. Evet, patateslerimiz pişiyor. Köfteler de kızarıyor. Ozi köfteleri kızartmama yardım ediyor. Thank you Ozi. Hiç yağ koymadım. Kendi yağsı bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar yağlı. Bu hazır köfte çünkü. Ben yapmadım. Hazır köfte almıştım. O yüzden böyle yağlı. Çok güzel olmuş. Gerçek söylüyorum. Çok güzel olmuş. Yani büyük büyük patates alacaksın. İnce ince doğrayacaksın. Hani o zaman daha da güzel olur bence. Ama böyle de çok güzel. Ve benden bu kadar. Yani bu kadar yiyebildim. Tamam. Pes. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bu makarnadan istediler. Patatesli rulonun yanına. Tamam dedim ben de. Bakın bu makarnadan yapacağım. Kepçe. Şimdi şunu alayım. Şöyle bir karıştırayım. Ocak kirlenmişken yağı görüyor musunuz? Köfte ne kadar yağ attı. Makarnayı da yapayım da temizlerim. Daha bir şey yapmazsam tabi. Eşan Sultan da cookie yapıyor. Çikolatalı cookie yapıyor. Maşa çıkarttım. Biraz yağ, biraz su, sıcak su. Biliyorsunuz zaten. Sonra at makarnaya gitsin. Bu kadar. Ya makarna pişerken Eşan Sultan da hemen cookies yapıverdi. Nasıl duracak acaba? Rengi çok güzel olmuş. Çikolata koydun mu? Erimiş çikolata mı koydun? Normal bu çikolatadan mı koydun sadece? Sanki Nutella koymuş gibi. Değil mi? Kakao koymuş.
Bu arada kokuyu duyan gene geldi. Değil mi? Nasıl olmuş? Değil mi? Bu patates de daha pişiyor. Şimdi benim rulo patatesin tadına bakıyorlar. Ama kaynana seviyor ha. Sever. Eşan'ın brownie. Brownie cookie değil mi bunlar? Brownie cookie'leriymiş. Brownie cookie'leri çıktı. Bu arada tabii bizim yemek bitti. Şu kadar kaldı. Neyse ki öbürü pişiyor. Akşama da öbürünü yerler. Alttaki yemeğim de pişmiştir herhalde. Şu cookie'ler de Eyşan'ın yine brownie cookie'leri. Bundan sonra bir tepsisi daha var. Böyle. Teyzeye de yollayalım Eyşo brownie cookie'de. Eyşo çok güzel oldu Eyşo. Ellerine sağlık. Bak bölünce içini bir göster. Gerçekten muhteşem oldu. Ha eş aklıma gelmedi o benim hiç. Ha. Thank you. Bu arada yemekten kalan Oğuzhan nasıl gülüyor. Yemekten kalan bu. Ama öbür yemeğimiz de hazır. Hadi bakalım. Evet son tepsiyi de çıkarttık. Çok sıcak. Hadi bakalım. Bunlar da soğusun Eyşan. Bunları bir güzel tapavaya koysun. Patates soydum. Neden biliyor musunuz? O yemeği çok beğendikleri için yapacağım. Bir de şunu denemek istiyorum. Tekrardan yapacağım. Biraz daha yapacağım o yemekten. Ama en zor işi ne yapıyor? Ozi yapıyor. Bu iş olduktan sonra bak bana öyle yapma. Bu iş olduktan sonra gerisi kolay değil mi Ozi? Hı. Maşallah oğluma. Peyniri rendeliyor. Peynirlerim çünkü şeydeydi, buzluktaydı. O peyniri rendelesin. Ben de bu makinamla bunları ince ince doğrayayım. Ondan sonra uzun tepsime dizeyim. Ondan sonra da iç harcını hazırlayayım. Evet, bu makine beklediğim performansı vermedi. Makine de gidebilir. Yenisini alalım. Bir de altında bir sürü dişleri de var. Böyle değişik bir şey ama. Hani şu şekilde de kesiyor patatesleri. Bu dişler çıkıyor yukarıya doğru çevirince. Şöyle. Dilim dilim de kesiyor ama. Görünüyor mu? Ama yok. İstediğim gibi çıkmadı. Kendim elimle kestim. Şimdi fırınımı da hazırladım. Fırına koyacağım. Yarım saat. Yine aynı. Evet, Ozi bunu yemeyecek ama çünkü çok peynirli oldu. Bak güzel tutuyor. Peyniri tabana güzel serpersem güzel tutuyor. Gündüz yaptığımda hani peyniri tam tabana serpemedim. Ozi bakıyordu çünkü. O yüzden fazla tutmadı. Şimdi sıkı sıkı da sarabiliyorum yani. Böyle güzel olacak. Eşem bu sefer dedi ki bu peynirden olsun dedi. Olsun dedim. Da hamburgerlerin arasına koyduğu peynirden Eşan'ın. Ama bundan olsun dedi. Bakın bu şekilde sardık. Yani güzel oldu. Şöyle koyayım. Hani peynirle kapattı falan diye düşünmeyin. Böyle. Şimdi tekrar 10 dakika daha atıyorum. Hadi bakalım 10 dakika daha atalım. Evet tamam oldu da bitti. Vallahi güzel oldu. Bu peynir daha da güzel yaptı bence de. Değil mi? Daha güzel oldu. Şöyle sıcak sıcak bir keselim. Tek elle de zor kesiliyor. İçini göstermek istiyorum çünkü. Çok güzel oldu. Bence denemelisiniz. Hem kolay hem basit hem pratik. Hadi bakalım. Bugünlük de böyle olsun. Yoruldum. Teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için beğeni ve yorumlarınızla, desteklerinizle bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.